Herkese merhaba, ben Emre. Arkadaşlar bugün vokal mix konuşacağız. Vokal mix bildiğiniz gibi bir vokalli şarkılarda özellikle şarkıya duyguyu veren, ön planda olması gereken en önemli unsur. Dolayısıyla vokalin biraz önde olması gerekiyor. Bununla ilgili zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Her ne kadar EQ'larımız, kompresörlerimiz şahane çalışsa da, efektlerimiz tam yerinde ve tadında olsa da bu in your face etkisi vermekte zorlanıyoruz. Bunu aşabilmek için ben iki yöntem kullanıyorum. Bu yöntemleri paylaşacağım sizlerle. Ben isimlerine Barış ve Savaş dedim. Neden Barış ve Savaş dediğimi birazdan anlayacaksınız. Vokali in your face yapmanın tek yolu vokalin volümünü açmaktan geçmiyor arkadaşlar. Zaman zaman vokalin varlık gösterdiği frekanslardaki maskelemeyi, o kalabalığı azaltmamız gerekiyor ki ben buna Barış modu diyorum. Bazen de vokalin varlık gösterdiği frekans içindeki enstrümanlara hiç dokunmadan, onların enerjilerini hiç almadan vokali ön plana çıkartmamız gerekiyor. Buna da savaş modu diyorum. Bakalım nasıl uyguluyoruz. Her iki tekniği uygulayabileceğimiz bir şarkı seçmeye çalıştım. Önce bir dinleyelim. Evet, dikkat ederseniz iki bölümümüz var. Birinci bölümde vokalin daha duygusal bir tonlamayla, farklı bir hissiyatla söylediği, enstrümanların daha seyrek ve az olduğu bir bölüm. Burayı farklı değerlendireceğiz. İkinci bölümde yani drop'ta diğer enstrümanlar vokale eşlik ediyor. Daha kalabalık bir duyum var. Ve burada tabii ki bir savaş var. Vokali bu savaştan nasıl çıkartırız? Vokale nasıl bir silah veririz? İkinci bölümde de onu tartışacağız. Hadi Barış'la başlayalım. Barış modunun amacı vokali yükseltmek değil. Vokalin etrafındaki kalabalığı azaltmak. Vokal girdiği zaman etrafında bulunan gitar, synth, piyano gibi enstrümanların bir adım geri çekilerek vokale yer açmasını sağlayacağız. Özellikle soft şarkılarda, indie pop olabilir bu, akustik türlerde vokal doğallığı ister. Bir miktar enstrümanları geri çekmek vokali ön plana çıkartacaktır. Benim örneğimde gitar ve vokal aynı yerde çalışıyor. Ben gitarı biraz esnetmeye çalışacağım. Amacım gitarı öldürmek değil, gitarı aynen korumak, sadece vokale yer açmak. Uygulayalım. Barış tekniği olarak adlandırdığım tekniği vokalin duygusal ve ton olarak güçlü olduğu ve ön planda olması gereken bir yerde yapıyorum. Dolayısıyla break'i seçiyorum. Burada gitar ile vokal aynı yerde çalışıyor. Amacımız gitarı biraz kısmak. Çok fazla değil. Gitarın kısıldığını duymamamız gerekiyor. Vokalin in your face olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmem için önce gitar subgruba bir dinamik EQ açıyorum. Dinamik EQ'yu açmamın nedeni şu. Ben gitarın dinamiklerine dokunmak istemiyorum. Sadece sesini kısmak istiyorum. Eğer buraya multiband kompresör açarsanız dinamiklere müdahale etmiş olursunuz. Açtım dinamik EQ'daki sinyali vokalden almak istiyorum. Çünkü vokal söylediği zaman gitar düşecek. Vokal söylemediği zaman gitar normal bir şekilde performansına devam edecek. Vokalimi seçtim. Bir tane noktamı açtım. Burayı Make Dynamic yapmam gerekiyor ki dinamik EQ olsun. Önemli nokta, şurada bir ok işareti var. Bu ok işaretine basmak gerekiyor. Eğer basmazsanız gitardaki sinyal çalıştıracak EQ'yu, ama biz vokalin sinyalini EQ'yu çalıştırmasını istiyoruz. Dinleyelim. Evet, vokal söylediği zaman gitar 1,5 dB civarında bir gain reduction yapıyor. Yani volümü kısıyor. Gitarın kısıldığını çok fazla duymuyoruz çünkü çok anlık bir hareket. Vokal söylüyor, çekiliyor. Gitardaki o sürekliliği, devamlılığı duyuyoruz ama vokalin bir tık daha öne çıktığını duyabiliyoruz. Bu teknik böyle. Şimdi savaşı konuşalım. Evet, gelelim savaş moduna. Tamamen ters mantık.
Biraz önce ne yapmıştık? Barış modunda dinamik EQ kullanmıştık. Vokal söylediği zaman gitar 1-1,5 dB kadar geri çekmişti. Ancak bu yöntemde multiband kompresör kullanacağım. Yani gitar vurduğu zaman vokal ileri atacak kendini. Biraz daha sıyrılacak. In your face etkisi yapacak. Aslında multiband kompresör diyorum ama multiband kompresör değil. Upward expansion kompresör diye geçtiği için biraz ağız alışkanlığı. Ama bunu expansion modunda kullanacağız. Neden kompresörü kullanmayacağız? Kompresörle expansion arasında çok ciddi bir fark var. Kompresör belirlediğimiz threshold'un altındaki sessiz detayları yukarıya itiyor. Ama expansion mod belirlediğimiz threshold'un üstündeki vokal netliklerini, artikülasyonlarını, varlığını daha da ileri itiyor. Dolayısıyla expansion modu kullanacağız. Bu sefer tam tersi, biraz önce yaptığımızın tam tersi, sidechain'imizi gitar olarak belirleyeceğiz. Sidechain'imiz gitar, artık bu modda gitar input olarak belirlenecek. 2000 Hz civarında bir range açıyorum. Burası önemli. 1500'e kadar çekiyorum low crossover'ı. Çünkü 1000 civarında vokalin nazalı var. Ben buranın artmasını istemiyorum. 4000'in üstüne çok fazla çıkmak istemiyorum. 4000 civarında bırakıyorum. 4000'in üstünde, 5000'in üstünde vokalin S'leri var, sibilance'ları var. Onları da yükseltmek istemiyorum. Ben sadece vokalin gerçek varlık alanında biraz daha ileride olmasını istiyorum. Ama enstrümanlara dokunmuyoruz. Enstrümanların sesleri kısılmıyor. Benim örneğimde gitar baskın enstrüman, gitarın aynı agresifliğini korumasını istiyorum. Ama vokalin gitarın önüne bir tık çıkmasını istiyorum. Pro MB'de Expert modu açıp external'ı işaretliyoruz ve biraz önce söylediğim gibi compress değil expand moda geçiyoruz ki expansion olsun. Range'imizi biraz yukarı çıkartıyoruz. 2-2,5 dB civarında. Yani gitar vurduğu zaman bu bölgede vokal 2-2,5 dB yukarı atacak kendini ve bunu da threshold'umuza belirleyeceğiz. Look ahead'e de bakabilirsiniz. Look ahead sinyal, yani expansion sinyali görmeden, belirlediğimiz millisecond oranında sinyali görmeden bunu analiz ediyor ve daha yumuşak bir expansion sağlayabiliriz. 5 millisecond, 4-5 millisecond yeterli. Buralar yeterli olacaktır. Şimdi dinleyelim. I'll be your keeper for life, as your guardian. I'll be your warrior of care, your first warden. I'll be your keeper for life, as your guardian. I'll be your warrior of care, your first warden. I'll be your. Evet, böylece gitar vurduğu zaman vokali ileri attık, vokal sıyrıldı ve mixin üstüne oturdu. Bu kadar agresif bir alanda dahi vokali daha net duymaya başladık. Savaş modumuz da bu şekilde arkadaşlar. Ya aslında bir konu değil ama bu benim örneğim için geçerli oldu şu an. Çünkü ben aynı şarkı içinde iki tekniği beraber uyguladım. Eğer ben bunları beraber uygularsam şarkı boyunca vokal söylediği zaman gitar geri çekecek veya gitar vurduğu zaman vokal ileri atacak kendini. Dolayısıyla iki tane farklı yöntem aynı anda çalışmış olacak ki bu istediğimiz bir olay değil. Doğru yerde, yani teknikler doğru yerde çalışması gerekiyor. Bunun için otomasyon yapmamız gerekiyor. Ben otomasyonu hazırladım. Dikkat ederseniz ki önce soft bölümle başlayacak, sonra agresyona girecek. Yani barışla başlayacak, savaşa geçecek. Lütfen takip edin tekniklerin ve otomasyonun nasıl çalıştığını ki şarkı içinde tutarlı olarak iki yöntemi de kullanmış olalım. Önce Dynamic EQ çalışacak, sonra multiband'a geçeceğiz. Evet, burada geçiyoruz. Doğru yerde, doğru anda iki yöntem çalıştı ve istediğimiz vokal in your face etkisini yakalamış olduk bu örnekte. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Aynı zamanda abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdilik bay bay.